öğretiye, doktrine, mahkeme kararlarına, içtihatlara ulaşmak eskisinden de kolay. Uygulanan mevzuatın nasıl uygulanacağına ve nasıl sonuçlar üretileceğine dair her alanda yapay zeka dönüştürüyor. O yüzden işte yapay zeka kullanabilen avukatlar işlerini kaybetmeyecekler. Veya Hayatta kalanlar en güçlü olanlar değil, en iyi uyum sağlayanlardır. Biz de bu değişime uyum sağlamak için Speak Up olarak hepimiz için yapay zeka serisini yapıyoruz. Ve bugünkü başlığım hukukta yapay zeka ve konuğum Profesör Doktor Murat Volkan Dülger. Volkan Bey hoş geldiniz. hoş bulduk. Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tabii ben Profesör Doktor Murat Volkan Dülger, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ceza hukuku ve bilişim hukuku öğretim üyesiyim. Ana disiplinim ceza hukuku olmakla beraber kariyerimin başlangıcından beri sürekli bilişim hukuku, bilişim suçları, kişisel verilerin korunması ve yapay zeka hukuku alanlarında öğrenciyim. O konularda uzman olduğumu söyleyemem. Öğrenciyim, öğrenmeye devam ediyorum çünkü her gün yeni bir şey çıkıyor. Yapay zeka gerçekten öyle bir alan ve biz de o kadar fazla merak konusu ki yapay zeka. Hepimiz için yapay zeka diye bir özel seri yaptık ve hukuk da bunun en önemli başlıklarından biriydi. Çünkü çok fazla duymaya başladık. Ama biraz sizden dinleyelim. Çünkü siz aynı zamanda avukatlık da yapıyorsunuz ve aynı zamanda hocalık da yapıyorsunuz. Gerçekten yapay zeka hukukta neyi değiştiriyor? Nerede fark yaratıyor? Sercan'ım her şeyi değiştiriyor. Belki çok farkında değil insanlar ama her şeyi değiştiriyor. Bir kere artık mevzuata, öğretiye, doktrine, mahkeme kararlarına, içtihatlara ulaşmak eskisinden de kolay. Eskiden arama motorlarında bunu aratırdık. Artık yapay zekayı aratıyoruz. Yani bir dava bağlamında, yazılacak bir dilekçe bağlamında veya yazılacak bir tebliğ makale bağlamında bana bu kararları bul diyoruz. Ve sırf Türk yargısının kararları değil, Alman mahkemeleri, İngiliz mahkemeleri hepsini bulup size istediğiniz dilde veriyor. Bir kere bu anlamda bir ilerleme var. Ama ondan da önemlisi yapay zeka müthiş bir karar destek sistemi. Ve şuna da yol açıyor. Eskiden 15 kişinin çalıştığı bir ofiste şu an 2 kişiyle 3 kişiyle yanınıza aldığınız 4-5 tane yapay zeka yazılımıyla da çok daha kısa sürede çok daha verimli sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Bu açıdan önemli ve gittikçe geliştiğini görüyoruz. Uzun zamandan beri bir çalışma var. Hakimler açısından da özellikle karar destek mekanizması olarak kullanılacak. Çünkü pek çok örnek olayı bir araya toplayıp yani bu olayda da bu uygulanabilir diye hakimlerin önüne sunacak. Dolayısıyla hukuku mevzuat geliştirmeden içtihat taramaya, uygulanan mevzuatın nasıl uygulanacağına ve nasıl sonuçlar üretileceğine dair her alanda yapay zeka dönüştürüyor. Bakın burada özellikle altını çiziyorum. Dönüştürecek demiyorum. Dönüştürüyor. Bugün bu süreci yaşıyoruz. Evet. Şu an bu aslında dönemin içinden geçiyoruz ve uyum sağlayabilenler en başında dediğim gibi buradan karlı olarak çıkacaklar ve hepimizin de uyum sağlaması gerekecek gibi duruyor. Peki sizce özellikle devrim niteliğinde hani böyle tamamen değişecek dediğiniz hukukta neler yaratmayı düşünüyor yapay zeka ya da siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yapay zeka hukukta kesinlikle bir devrim yaratacak. Bu konuda hiçbir şüphe yok. İş gücünde bir kere demin de söyledim. İş gücünde kesinlikle bir devrim yaratacak ve nitelikli olanlar ilerleyecekler. Nitelikli olanlar bir yere gelecekler ve artık CV'lerde şu da gelecek. Ben hukuk alanında prompt girmeyi biliyorum. Bunun eğitimini aldım. O yüzden özellikle genç arkadaşlarımız, hukuk fakültesi öğrencileri artık bu konuda da kendilerini eğitmeliler. Yabancı dil yanında prompt nasıl girilir? Bu bir kere yapay zeka okuryazarlığı diyorum. Bunun mutlaka olması lazım. Onun dışında düzgün kullanıldığında, doğru kullanıldığında ortaya çıkan problemlerin doğru tespit edilmesi ve bu problemlere doğru yanıtlar üretilebilmesi açısından yapay zekanın çok daha iyi sonuçlar üretebileceğini düşünüyorum ve öngörüyorum. Bunun için deneyler de var. Yani sırf Volkan Dülger'in kişisel öngörüleri değil. Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlarla eğitilen bir yapay zeka benzer örneklem kümelerinde %95'lere varan oranda doğru sonuçlara ulaşıyor. Yani %5'lik hata insan çok daha fazlası hatasını yapıyor. Dolayısıyla hakimlik açısından, savcılık açısından, avukatlık açısından çok dönüştürücü bir şey. Ama en büyük devrim şu. Hukukta da pek çok alanda olduğu gibi otomatik olarak yapılan işler var. Yani bir icra emrinin düzenlenmesi, belirli bir dava dilekçesinin, standart bir dava dilekçesinin yazılması, buna karşılık verilmesi gibi standartize edilmiş, şu an yarı otomatik olarak yapılan bazı işlemler var. İşte şablon dilekçe üzerinden bunun yapılması gibi.
bu tür yapılan işlerin tamamını ortadan kaldıracak. Çünkü siz sözlü olarak benim müvekkilimin şöyle bir alacağı var, borcun kaynağı da bu, bununla ilgili gerekli işlemleri yap dediğinizde o yapay zeka gerekli talebi oluşturacak. Belki hiçbir zaman bir Word sayfası oluşturmayacak. UYAP'a bağlanacak. UYAP üzerinden o talebi bulunacak ve bir şekilde sizin talimatınızdan belki 3-4 dakika sonra gerekli kontroller de yapıldıktan sonra o borçlunun hesaplarına haciz konacak, bankadaki hesaplarına. Burada bir tane prompt giren avukat, arada da bunu bir kontrol eden icra müdürü veya icra müdür yardımcısı, bankada da bu talebi zaten bankalarda artık yapay zeka kullanıyor. Bunun uygulanmasını bakın yapanlar değil, hep kontrol edenler olacak. Bugünkü konuğum, bir dakika. Siz Volkan'sınız. Şimdi Murat'ı dediniz, benim de işim Murat karıştı. Buradan dönsem olur mu? Olur, Volkan Bey hoş geldiniz. Evet. Peki bunu yapmak normalde ne kadar zaman alıyordu ve bu yapay zeka olunca ne kadar sürede yapılmış olacak? Bu icra dairesinin yoğunluğuna bağlı ama yani bu en hızlı yapılacak şey bu 2-3 gündür. Ama normalde bir kararın alınması, bunun çıkması 10 günü de bulabilir, 15 günü de bulabilir. Bunları artık dakikalar içerisinde alacak ki dakikalara çıkmasının nedeni de mutlaka bir insan kontrolcünün, gözlemcinin olması gerektiği. Yoksa bunu tamamen dijitalleştirseniz saniyeler içinde olabilecek bir şey. İnanılmaz. Ve de bir de şöyle hukuk sistemi gerçekten daha geleneksel ve çok daha eğitimi çok ağır ve biz bu kadar adapte olmasını normalde beklemiyoruz ama çok da hızlı adapte oldu değil mi? Yani siz az önce dediniz ya çok avukatlar değişmeye başladı, işte zaten karar destek sistemi oldu, birçok operasyonel yükümüzü almaya başladı. Nasıl oldu? Neden bu ihtiyaç doğdu? Bu ihtiyaç bir kere avukatlık, modern dünyadaki avukatlık ticaret hızlı olduğu için avukatlık hizmetlerinin de çok hızlı verilmesi lazım. Hız önemli bir şey. İnsan faktörü devreye girdiğinde ister istemez bir yavaşlık söz konusu. Bir de bu hızda kapitalizmin de etkisi var. İşte 15 tane nitelikli avukatı çalıştıracaksınız. Bu insanların maaşı var, SGK'sı var, vergisi var. Bir de yani sonuçta çalıştığınız insan, avukat ve bir insan acıkacak, uyuyacak, tatile gitmek isteyecek, yorgun olacak, canı sıkkın olacak. Halbuki yapay zekada bunların hiçbirisi olmadığı için ya bu insanlar açısından tabii avukatlar açısından kötü bir haber ama yapay zeka kullananlar açısından iyi bir haber. O yüzden işte yapay zeka kullanabilen avukatlar işlerini kaybetmeyecekler veya tabii sırf bu yapay zeka kullanan avukat değil. Yani bir fikri mülkiyet hukuku konusunda niş bilgiye sahip olan, bir ceza davasına çıkıp orada sözlü olarak yargılama yapıp derdini anlatabilen, duygulara da hitap edebilen veya bir sözleşmenin görüşmelerinde karşıyı çok iyi anlayıp onun isteğine göre o sözleşmeyi yönlendirebilen, bunların hepsi nitelikli fikri mülkiyet üreten insanlar. Bu avukatlara her zaman ihtiyaç var. Her zaman da ihtiyaç olacak. Çünkü insan faktörü en azından yakın ve orta gelecekte bu devreden çıkmayacak. Ama o insanların nitelikli insanlar, nitelikli hukukçular olması gerekiyor. Yani sıradan iş yapan herkes, her sektörde olduğu gibi çok yakın bir gelecekte işlerini kaybedecek. Sektör bağımsız biz bunu duyuyoruz. Özellikle bu yapay zeka serisinde gerçekten kendini farklılaştıran fark yaratacak. Bir de az önce birkaç kere söylediniz iyi prompt yazan avukat diye. Şu anki eğitimimizde bu var mı? Buna adapte olmuş durumda mı eğitim sistemi? Avukatlar özelinde yani hukuk eğitim sisteminde. Maalesef değil. Biz hala 100 yıl önceki hukuk eğitimini veriyoruz. Peki nasıl öğrenecek avukatlar bunu? Bunu işte iyi yerlerde staj yapacaklar. Staj yaptıkları avukatlık bürosunda prompt giriliyorsa, yapay zeka kullanılıyorsa oradaki avukat meslektaşlarımızdan nasıl prompt girilir, işte nasıl kullanılır, hangi yazılım hangi yerde iyidir, bir de her gün yenisi çıkıyor. Bu nasıl test edilir? Bir de çok şey önemli, bu seride çok görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Halüsinasyon problemi var. Yani bazı bilgiler tamamen gerçekmiş gibi, bazı içtihatlar sanki varmış, bazı mevzuat sanki varmış gibi size sunuluyor. Sizin o bilgiye çok iyi sahip olmanız lazım. Onu çok iyi kontrol ediyor olmanız lazım. Eğer kontrol etmezden olduğu gibi alıp kullanırsanız veya yanlış promptunuz bunu yol açarsa o zaman zaten büyük bir failure var. Dolayısıyla bilgiye hala ihtiyacınız var. Ama ne oluyor? Siz o bilgiyi derleyip toplayıp düzene sokmanız 100 dakikanızı alıyorsa kontrol, bilgiye sahip kontrol etmek 1 dakikanızı alıyor. Buradan bir kazanç sağlıyor. Şimdi devrimin bir tarafı bu, iş gücü. Devrimin ama aslında başka tarafları var. Onlara da girmek lazım. Madem yapay zeka ve hukuk konuşuyoruz. Yapay zeka her sektörde o kadar hayatımıza girmiş durumda ki eskiden karşımızda insan sorumlular var iken o
tüzel kişi sorumlulara evrildi bir süre sonra. Şirketler sorumluluk almaya başladı. Ama ceza hukuku anlamında hala insan sorumlu vardı. Şimdi karşımıza yapay zeka sorumlular çıkıyor. Evet. Peki orada kimi sorumlu tutacağız? Evet, benim sorum da buydu. Hatta burada bir söz eklemek istiyorum. Çünkü insanların asıl korktuğu bu. Yani yapay zeka algoritmaları bir hata yaptığı zaman, bir suç işlediği zaman kim sorumlu ve bizim aslında hani korkumuzda bizim hayatımızı alacak, belki bizi öldürecek, tamamen yerleşecek, buraya ve gitmeyecek falan gibi böyle komple teorileri var ya. Biz buralarda nasıl kaçınacağız? Yani bunun için önlemler nasıl alınıyor sizin açınızdan? Şimdi bir kere konu önceki en başta ikiye ayıralım. Bir, özel hukuk sorumluluğuyla ceza hukuku sorumluluğu birbirinden farklı sorumluluklar. Özel hukuk sorumluluğunda hala elimiz rahat. Çünkü bu yazılımları yazanlar var. Bunları kullananlar var. Veya efendime söyleyeyim burada çeşitli supplier'lar var, tedarikçiler var. Bunlardan herhangi birisini hala sorumluluk koltuğuna oturtabiliyoruz veya tüzel kişinin sorumluluğuna gidip onlardan bu tazminatı alabiliyoruz. Ama ceza hukuku daha problematik. Çünkü özellikle bizim gibi kıta Avrupası sistemini takip eden ülkelerde ancak gerçek kişiler ceza hukuku sorumluluğuna sahip olabiliyorlar. Yani tüzel kişiyi bile biz bir şirket adına işlenen bir suçta bile şirketi değil, o şirketin karar verici ve uygulayıcılarının sanık sandalyesine oturtuyoruz. Şimdi yapay zekada ne olacak? Hele bugün yine problem değil, aynı nedenlerle o promptları giren, o yazılımı üreten, onun kullanılmasına karar veren kişileri sanık sandalyesine oturtabiliriz. Ama görünüyor ki çok yakın bir gelecekte. Çünkü Ray Kurzweil'in öngörüleri doğru çıkıyor. Çok yakın bir gelecekte genel yapay zeka, yani insan gibi öğrenen ve düşünen bir yapay zeka ile baş başa kalacağız. Onun verdiği kararlar neticesinde suç işlenirse kimi sanık sandalyesine oturtacağımızı hala bilmiyoruz. Ama burada esas yapılması gereken şey, hukuk hep arkadan gelir Sercan'ım. Yani hukuk genellikle bastırıcıdır, önleyici değildir. Yeni önleyici alanlara giriyor ama önleyici alana girmesi hukukun temel hak ve özgürlüklerden feda edilmesidir. Çok biz hukukçular olarak istemeyiz. Böyle bir evrende hukuka ilişkin düzenlemelerden önce felsefe alanında düzenlemelere ihtiyaç var. Etik düzenlemeler, yani ahlak felsefesine ilişkin. Nasıl ki biz ahlaki varlıklar, ahlaki bireyler olarak ahlaki tutumlar sergiliyor isek, yapay zekaya da bu ahlaki tutumlarımızı öğretmemiz gerekir. Çünkü siz de ebeveynsiniz, ben de ebeveynim. Çocuklarımıza ahlaki bazı şeyleri öğretiyoruz. Mesela çocuğumuz ilkokula gittiğinde kalem kutusunu açıp bakıyoruz. Bir başkasının silgisini gördüğümüzde silgisini arkadaşının getirme. Bak, bu hırsızlık olarak kabul edilebilir, bu ayıptır, bu günahtır, bu suçtur diye çocuğa bunu öğretiyoruz. Ve çocuk bunu bir süre sonra yapmıyor. Aynısını yapay zekayla öğretmemiz lazım. Dolayısıyla yapay zekayı geliştirenlerin yapay zekayı eğittikleri veri setlerinin etik kodlardan geçmesi lazım. Yapay zekayı bir veri setiyle geliştirirseniz onlar için bu ortaya çıkacaktır ki bunun örneklerini gördük. Son husus ise benim en çok takıldığım husus, bir kamu hukukçusu olarak aynı zamanda siz de bahsettiniz. Yapay zekayı, genel yapay zeka şöyle bir görev verdiniz. İnsanlığı koru. Bu bomba bir soru. Çünkü özellikle meşhur Isaac Asimov'un robot kuralları vardır. İşte onu şu an yapay zeka olarak algılıyoruz. İşte hiçbir insana zarar verme, işte kendi varlığına da zarar verme, işte kendi varlığına zarar vermemek şartıyla işte insanların varlığını devam ettir ve koru. Böyle bir, bu daha çok geliştirildi tabii bu set, ama hep insanları korumak üzerine bir set var. Hani kendi varlığını devam ettir, kendin mi insan mı, insanı koru. İşte ben yapay zeka olsam ve böyle bir prompt gelirse şunu yaparım. Yeryüzündeki bütün insanları kısırlaştırırım. İnsanların üremesini engellerim. Çünkü insana insan kadar zarar veren başka bir varlık dünyada yok. Yani ne bir hayvan, ne bir timsah, ne bir yılan, ne bir köpek, hiçbir şekilde ne kendi türüne ne diğer türlere zevk için, açgözlülük için saldırmıyor. Bunu yapan tek varlık insan. Bunu da şu anda görüyoruz. İnsana da zarar vermemesi gerekiyor. Dolayısıyla insanı öldürmemesi, insanı hapse atmaması gerekiyor. Ne yapar? Kısırlaştırır. En son insan yeryüzünden silindiğinde insanlık refaha ermiş olur. Tabii insanlığın da sonu olur.
Dolayısıyla biz insanlar olarak da bu yapay zekanın gelişim sürecinde kendi ahlaki kodlarımıza inip kendimize düzeltmeliyiz. Çok haklısınız. Bir de benim aklıma şu da takıldı. Siz dediniz ya etik kuralları yazılmalı diye. Aynı zamanda şimdi bu ahlaktan da bahsettik. Bu kuralları yazarken şu an yapıyorlar bunları diye tahmin ediyorum. Evet, Çalışıyorlar. yapıyorlar, evet. Kimler dahil oluyor? Bunu yazan hani IT tarafı mı, yazılımcılar mı yoksa hukukçular dahil oluyor mu? Kimlerin dahil olması gerekiyor ya da? Tabii bu konuda Amerika'da zaten bu işin ana ülkesi Amerika, sonra Çin katıldı. Amerika'daki üniversitelerde, MIT'de ve diğer teknik alanda çalışan üniversitelerde bu konuda çalışmalar var. Ve bu konudaki çalışmaları tabii ki yazılımcılar, bilgisayar mühendisleri geliyor. Hukukçular, hukukun her disiplininden geliyor. Ama en önemlisi felsefeciler geliyor. Çünkü etik dediğiniz şey aslında ahlak felsefesi. Ahlak felsefesine ilişkin tartışmayı yapacak, neyin ahlaki olarak kabul edilip neyin ahlaki olarak kabul edilmeyeceği tartışmasında felsefecilerin yol göstericiliği olmadan ilerlemek mümkün değil. Dolayısıyla onlar da bu tartışmaya dahil ediliyorlar. Veya siz tıpla ilgili bir yapay zeka geliştirecekseniz, eğer bir ürün üretecekseniz mutlaka deontoloji ana bilim dalından öğretim üyeleri, bilim insanları çağırmak zorundasınız. Tıp ahlakı açısından, değerler açısından ne olmalı, ne olmamalı. Dolayısıyla bu saydığım tabii üçü. Çok geniş katmanlı ekiplerle bu çalışmayı yapıyorlar. Ama hep üzerinde durulan şey hukuktan da önce biz ahlaki yapay zekalar yaratalım. Evet. Gerçekten sonsuz bir sohbet olsa gerek bu. Çünkü bu etik, ahlak konuları o kadar derin konular ki insanlık kendi içinde bunu tam olarak netleştirememiş durumdayken bir de bunu yapay zekaya öğretmeye çalışmak gerçekten zorlu bir süreç. Ama en azından gerçekten sadece makinelerin böyle soğuk makinelerin değil de biraz vicdan konulmaya çalışan bazı çalışmalar yapıldığını anlıyorum sizin tarafınızdan. Bu da güzel bir şey. Peki birazcık da Türkiye'ye gelelim ve Türkiye'deki bu dijital dönüşüm süreci özellikle hukuk alanında. Çünkü az önce dediniz ya bazı şeyleri 1 dakikada 2 dakikada halledebiliyoruz sadece kontrol eden insanlarla. Türkiye'nin adaptasyonu hukuk alanında nasıl bu dijital dönüşme? Hukukun dijitale dönüşmesi konusunda Türkiye örnek bir ülke. Çünkü Adalet Bakanlığı'nın yıllardır geliştirdiği, herhalde 20 yıla yakın oldu, belki de geçti, Ulusal Yargı Ağı Projesi diye UYAP dediğimiz bizim kısaca bir sistem var. Ve adliyelerde olan her türlü işlem, yani bir icradaki ödeme emrinden bir davanın açılışı, en önemli davadaki tutukluluk veya infaz sürecine kadar bu adalet sisteminin tüm paydaşları bu sisteme kendi yetkilendirilmiş alanları içerisinde girebiliyorlar ve işlemlerini oradan yapıyorlar. Örneğin ben avukat olarak bir elektronik imzam var. Cep telefonumdan veya laptopumdan bana tanımlanan yere girip benim yapabileceğim tüm işlemleri orada yapıyorum. Her şeyi de orada görüyorum. Ve müthiş bir orada veri birikiyor. Müthiş bir kolaylık. E-duruşma var örneğin. Biz artık o kadar da fiziken bulunmamamız gereken davalarda hakimlerin kabul etmesi halindeki kabul ediyorlar. Oturduğunuz yerde, burada, ofiste, yazlıkta, teknede, üzerinize düzgün tabii bir kıyafet, bir cübbenizi giydiğinizde elektronik olarak bu duruşmaya katılabiliyorsunuz. Veya çok önemli büyük davalarda eskisi gibi tek tek daktilo yazılmak yerine SECBİS denilen bir sistem var. O sistemle duruşma yapılıyor. Bu arada işte tutuklu yere, özellikle tutukluların kamyon gibi arabalara bindirip getirilmesi, götürülmesine gerek yok. Aynı sistem cezaevinde var. Cezaevinden katılabiliyorlar. Ve maalesef avukatlara açık değil ama hakimler, savcılar, yüksek yargı mercilerinin üretmiş oldukları bütün kararları görebiliyorlar. Böylelikle örnekler nelermiş önlerinde görüp ona göre bunu uygulayabiliyorlar. Dolayısıyla ve bu 20 yıllık bir birikim ortalama, muazzam bir sistem ve şunu biliyorum. Dünyada böyle bir sistem yok. Hatta Avrupa'dan, Amerika'dan, hatta bir dönem İsrail'den bile gelip ya Türkiye bu işi nasıl başardı, bu dijitalleşmeyi nasıl yaptı diye öğrenip bunu klonlamaya da çalıştı. Bu Türkiye açısından, Türk adalet hizmeti açısından çok niş bir örnek, güzel bir örnek, gurur duyulacak bir örnek ve dışarıya da pazarlanabilecek bir örnek. Dolayısıyla dijital dönüşüm konusunda iyiyiz. Hatta son şu bile geldi. Tutukluların avukatlarıyla telefonla görüşebilme imkanı bile sağlandı. Yani illa kalkıp gitmeniz gerekmiyor. Savunma için çok önemli. Affada 2 kere yarımşar saat çok iş gören bir şey. Tabii bunun karşı tarafında siz yüklediğiniz her şey, konuştuğunuz her şey de sistemde görülüyor. Birisi güvenlik ağını da ihlal edebilir. Bu tür riskler de var. Ama Türkiye bu konuda çok iyi.
Çok güzel. Gerçekten biz burada aynı zamanda dijital dönüşümü de çok konuşuyoruz ve hukuk gibi bir alanda bunun bu kadar ileride olması çok umut verici, çok da güzel. Ve herhalde yaş fark etmeksizin bütün avukatlar, bütün hukukçular da buna adapte oldular. Aslında herkes teknolojiyi kullanıyor sizin alanınızda. Sercan Hanım, UYAP kullanamıyorsanız avukatlık, hakimlik, savcılık, noterlik yapamazsınız. Bu hiç soru bile değil. Dolayısıyla yaşının ne olduğunun önemi değil, önemi yok. Herkes bunu kullanmak zorunda, herkes bunu öğrenmek zorunda. Yani hatta demin konuştuğumuz konuda bence hukuk fakültelerine hem yapay zeka kullanımı hem de UYAP kullanımı dersinin verilmesi gerekiyor. Çünkü hukuk fakültesi ana amacı ne? Hakim, savcı, avukat, noter yetiştirmek bir mesleğe yönelik. Bunun temel düzeyde anlatılması lazım. Çünkü bunu yapamıyorsanız bu işi yapamazsınız. Şimdi bugüne kadar hep şey vardı. UYAP kullanamıyorsanız hukuk mesleklerini yapamazsınız. Bakın bugün söylüyorum, 5 yıl sonra bu teyit edilecek. Yapay zeka kullanamıyorsanız hukuk mesleklerini yapamazsınız hale geleceğiz. Çok güzel, çok doğru bir mesaj. Gerçekten hepimiz için de geçerli. Tüm aslında sektörler bağımsız. Yapay zekanın herkesin kullanması gerekiyor. Bu mesajı alıyoruz. Peki son bir soru. Bugünün avukatları, özellikle genç avukatları, sizce kendilerini bu geleceğe, aslında içinden geçtiğimiz değişime nasıl adapte etmeleri lazım? Neler yapmaları lazım? Böyle birkaç cümleyle söyler misiniz? Tabii ki. Bu konuda hem genel anlamda kullanılan hem hukuk anlamında kullanılan birkaç tane, şu an benim mesela kullandığım 5 tane yapay zeka yazılımı var. Bunu girip kurcalamaları gerekiyor. Derslerini çalışırken bile. Ya ben bu dersi prompt giymekte o kadar zamanlı ustalaşıyorsunuz. Kendisine de yazdırabiliyorsunuz. Ya ben mesela ceza hukuku genel hükümler dersine çalışmak istiyorum. Şöyle bir sınavım var. Hoca şu kitabı okutuyor. Bu kitabı da örnek verdi. Ben nasıl bir sistematik içinde çalışmalıyım? Bunun için sana nasıl bir prompt vermeliyim? O zaten size o promptu nasıl vereceğinizi söylüyor. Siz o promptu girdikten sonra da size bir sistematik çalış çıkartıyor. Ve siz onun üzerinden çalışmaya başladığınızda zaten müthiş bir fayda görünce daha da merak salıyorsunuz. Veya ben öğrencilere hep söylüyorum. İngilizce bilmiyorsanız bugün avukatlık yapmanız çok zor. Eğer akademisyen olacaksınız Almanca da öğrenmeniz lazım. Eskiden bunlara ulaşmak çok zordu. Pahalı, zaman harcamanız. Şimdi yazın, ben işte 0 düzeyindeyim. İngilizce öğrenmek istiyorum. Ya, gidin bir herhangi yapay zeka yazılımına. Size soruyor kaç gün ayırırsınız, ne bilgin var falan. Ve size bir çalışma şeması çıkartıyor. 6 ay sonra dili çatır çatır konuşabilecek hale geliyorsunuz. Dolayısıyla yapay zeka kullanmayı öğrenecekler. Ve tabii ileri düzey yapay zekalara doğru promptu girmeniz için özellikle İngilizce promptlar girmeniz lazım. Mutlaka İngilizcenin de öğrenilmesi bu anlamda paralelinde şart. Evet, çok güzel. Gerçekten çok güzel taktikler verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Harika bilgiler edindik. Hem hukukla ilgili hem yapay zeka kullanımı hem de Türkiye'nin geldiği dijital dönüşüm yolculuğu gerçekten çok etkileyiciydi. Çok teşekkürler. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu fırsatı verdiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Türkiye olarak Türk gençleri, özellikle ben de o Türk gençleri eğiten bir akademisyen olarak bu dönüşümün dışında kalmamaları, bunu yakalamaları ve ileri geçmelerini kendilerinden istirham ediyorum. İnşallah gerçekten böyle olur. Biz de bunu istiyoruz gençlerimiz için. Çok teşekkürler tekrar geldiğiniz için. Bugünkü konuğum Profesör Doktor Murat Volkan Dülger'di. Kendisiyle yapay zekanın hukukta kullanım alanlarını konuştuk. Bir sonraki söyleşimizde görüşmek üzere.